Ve Nisan ayı geldi çattı dostlar. Bu bölümde Nisan ayında Bitcoin ve en çok yatırım yapılan piyasayı bam bam etkileyebilen en önemli altcoin'ler ne olabilir? Yükseliş mi yoksa düşüş mü gelebilir ve takip etmemiz gereken en önemli olaylar, haberler neler? Bunları madde madde bam bam masaya yatıracağız dostlar. Bu bölümde Bitcoin dışında altcoin'ler de var da hemen bir örnek vereyim. Bu bölümde aynı zamanda bu ay dikkatleri üzerine çeken Bitcoin Cash analizi de var. Çünkü blok yarılanması geliyor. Her birini yani birçok coin'i Nisan ayı çerçevesinde hızlı ve akıcı şekilde bam bam analiz etmeye çalışacağız. Ledger çekilişine katılmak içinse aşağıdaki linkten lütfen formu doldurun. Kanalıma abone olun. Abone ol butonunun yanındaki zil var ya, ona dokunun. Yorumlarınızı yazın. Bir de lütfen videolarımı beğenin. Çekiliş 9 Nisan'da. Hadi bakalım, kemerlerde bağlıysa bam bam başlıyoruz. Dostlar, Nisan ayına şöyle geçmeden önce Amerikan kripto para borsası Coinbase çok yeni bir araştırma yaptı. Çok ilginç ve umut verici olaylar var dostlar. Onlardan şöyle çok hızlıca bahsedeceğim ve sonrasında Nisan ayı analizimize şöyle bir dalacağız. Bakın, bu videonun açıklama kısmında zaten her coin'in saniyesini bulabilirsiniz. Bence gerçekten bu videoyu baştan sona kadar izleyin. Çok daha iyi olur ama direkt istediğiniz coin'e geçmek isterseniz o saniyeleri açıklama kısmında bulacağınız saniyelere tıklayabilirsiniz. Bakın, şimdi Coinbase'in bu araştırmasına göre başta Bitcoin olmak üzere tüm kripto paralar 12 Mart günü %50 civarı düşerek 2013 yılından bu yana, bakın dikkat, 7 seneden bu yana tek gün içerisinde en sert düşüşünü yapmıştı. Zaten bunun nedenlerini bol bol konuşuyoruz burada. Yok işte yatırımcılar geleneksel piyasada çok aşırı zarar ettiler. Bunun acısında ne yaptılar? Özellikle altın gibi ve bir miktar belki Bitcoin gibi varlıklarını, altcoin gibi varlıklarını satarak telafi etmeye çalıştılar. Ya bu rapordaki ilginç ve umut verici kısımsa şu dostlar, bakın 12 Mart günü tüm kripto paralar sert düştü ama ona rağmen son bir seneye göre, bakın son bir seneye göre bu sert düşüşün hemen arkasından gelen 2 gün içerisinde Coinbase'de rekor derecede bir ilgi oldu. Nakit ve kripto para yatırma işlemlerinde 5 kat artış. Bakın, sert düşüşten bahsediyorum. Sert düşüşün akabindeki 2 günden bahsediyorum ama kripto para ve nakit yatırma işlemlerinde 5 kat artış, yeni kullanıcı sayısında 2 kat artış, alım satım işlemlerinde 3 kat artış ve toplam yapılan alım satım hacminde de tam dostlar, bakın dikkat söylüyorum, tam 6 kat artış olmuş dostlar. Ya gerçekten süper sonuçlar. Piyasaya göre gerçekten süper sonuçlar. Geleceğe yönelik bence çok umut verici olaylar. Elbette bunlar içerisinde tabii ki de panik yapıp elindekini böyle ucuzdan satanlar da olabilir ama bakın, düşüşten sonraki 48 saatte 5 kat artışla tam 1.3 milyar dolar para yatırılmış Coinbase'e. Para niye yatırılır abi? Ya panik yaparsan para yatırmazsın değil mi? Ne yaparsın? İşte ucuzdan Bitcoin, altcoin toplamak için yatırılır. Şimdi bakın, buraya kadar geldik. Süper sonuçlar cepte. Ben bu videoyu izleyen herkesten, yani sizden bir şey rica edeceğim. Hani bu alsat olayı var ya, bunun biliyorsunuz bu bir psikolojik savaş. Lütfen dostlar, lütfen terste kaldığınızda Bitcoin veya işte altcoin'ler sert düştüğünde mesela birilerinin böyle ellerini ovuşturarak ağzının suyunu akıta akıta kripto paralara koştuğunu düşünün dostlar. Çünkü bunlar zaten örnekleri veriyorum, oluyor ve bundan dolayı da sakın ola panik yapmayın. Daha da düşüş öngörüyorsanız satın. Yani ben satın veya satmayın demiyorum ama yeter ki panik yapmayın. İşte öldük bittik lanet olsun falan, bu kafayla bence işlem yapmayın dostlar. Ve bakın, bu sert düşüşle birlikte Coinbase'de en çok alınan coin ne olmuş? Bitcoin olmuş. Onu da Ethereum, XRP, Tezos ve Chainlink takip etmiş dostlar, yüksek hacimlerle. Ve dostlar tamam, tüm bunlar güzel, süper sonuçlar, ilgi var, harika falan ama tüm bu gelişmelerden sonra biz hangi sonuca varıyoruz ya? Bakın, dünyada ne kadar kriz olursa olsun, az sonra Nisan ayı özelinde zaten konuşacağız ama nakit ne kadar kral olursa olsun artık kripto para yatırımcıları biraz daha akıllanıyorlar, öğreniyorlar ve sert düşüşleri kimi zaman, hatta çoğu zaman fırsat olarak görebiliyorlar. Bu genelde iyi olan bir şey ama ve mesela çok ilginçtir ki bu raporda bir de şunu söylüyorlar: altın da 2008'deki bu mortgage krizi var ya, onun başlamasıyla birlikte tam %30'dan fazla sert bir düşüş yaşadı ama bu düşüş altının kötü olmasından değil, kriz zamanı o nakit paraya deli gibi ihtiyaç olmasından
kaynaklandı diyorlar. Zaten ben bu Coinbase raporundan önce bunu size bir haftadır 2 haftadır söylüyorum. Ama dostlar devamındaki 3 yılda yani altının %30'u düşüşünden sonraki 3 yılda altın yükselişine devam etti. Çünkü diyorlar ki altın finansal karmaşa içerisinde gerçekten göze çarpıyordu. Aynen bugünlerde benim kişisel fikrim bugünlerde yaşadığımız gibi yani Bitcoin'de yaşadığımız gibi umarım Bitcoin'de de benzer olayları yaşarız ve şimdi dostlar bunları açıkladıktan sonra hemen Nisan ayı analizimize geçelim ve Bitcoin'le başlayalım. Bitcoin'de hala tüm küresel krize rağmen, küresel krizin baskısına rağmen ben halving dediğimiz blok yarılanmasıyla birlikte Mayıs sonrasında kendi adıma bir yükseliş bekliyorum. O ayrı ama şimdi isterseniz videonun konseptine uygun olarak sadece Nisan ayını yani bu ayı bir analiz edelim dostlar. Öncelikle şunu bir söyleyeyim. Bakın geçenlerde bizim arkadaşlar haber sitemizde yani kriptosözlüktv.com'da bir haber yayınladılar ve orada diyorlardı ki Bitcoin için en kötü aylardan biri sona erdiğinde yani bu aydan bahsediyor. Bitcoin hala 6300-6400 doların üzerinde ki baktığın zaman gerçekten çok doğru. Ekonomik krizse kriz, dünyanın bir yerlerinde savaşsa savaş, ticaret savaşıysa ticaret savaşı ya o da var. Her şey oldu ve oluyor. Ona rağmen Bitcoin çatır çatır tutunabiliyor. Bu gerçekten güzel bir şey. Gerçekten güzel bir şey. Ki zaten Coinbase'in az önce bahsettiğim raporda söylediği gibi finansal krizle birlikte merkezi olmayan altınla birlikte merkezi olmayan Bitcoin'de daha çok göze çarpmaya başlayabilir. Nisan ayına iyi açıdan bakacak olursak dostlar bu ay bu koronavirüs salgını her ülkede en tepe noktaya yavaş yavaş ulaşırsa ve sonrasında da işte aynı şekilde etkisini yitirirse ki gerçekten biz bunu istiyoruz ve dostlar bununla birlikte etkisi de azalırsa evet Bitcoin üzerindeki bir baskı çok net ortadan kalkar ama dostlar bir Amerika olayı var onu az sonra konuşacağız. Bu ay içerisinde yani Nisan ayı içerisinde Bitcoin'i etkileyebilecek çok önemli bir olay. Bunu konuşacağız. Lütfen ayrılmayın. Bu videoyu sonuna kadar izlemeye devam edin. Bitcoin üzerinden bakın korona baskısı kalksa bile likidite ihtiyacından dolayı ekonomik kriz baskısı kalmaya devam edebilir. Çünkü dünyada biliyorsunuz hala nakit kralı abi. Dolar kral. Doların sınırsız basılacağı Amerika tarafından çatır açıklansa bile hala kral. Ama bakın moralleri yüksek tutmak için de çok güzel bir sebebimiz var. Her şeyin bir sonu var değil mi? Ya her şeyin bir sonu var. Dolayısıyla bu küresel salgının da ekonomik krizinde bir sonu var. Tabii Nisan ve Mayıs ayında Bitcoin'deki olası yükseliş ve düşüşü belki de tarihte hiç olmadığı kadar Amerika Birleşik Devletleri de belirleyecek. O ayrı. Bunu not edin dostlar. Eren demişti dersiniz. Bunun da bence iki sebebi var dostlar. Birincisi ne biliyor musunuz? Hani demin dedik ya bu koronavirüsün en tepe noktaya ulaşma olayı var. İşte araştırmalar gösteriyor ki Amerika daha maalesef ki en tepe noktaya ulaşmadı. Mayıs sonu gibi bu en pik nokta, en tepe nokta bekleniyor dostlar. Koronavirüs de bekleniyor. Amerika eğer gitgide kötüleşirse Allah korusun gerçekten hiç kimsenin ölmesini istemeyiz ama İtalya gibi her gün böyle 900.000 kişinin vefat ettiğini düşünsenize bir. Gerçekten büyük olay. Bırakın resesyonu. Gerçekten bırakın resesyonu. Trump bile yerinde oturamayabilir. İkincisi de zaten birincisine bağlı dostlar. Küresel olarak ekonomik krizde hala en dibe inmemiş olabiliriz. Bu büyük olay da bizi yani demin bahsettiğim olay bizi en dip noktaya yani 2008'deki seviyeye çekebilir dostlar. Bunlar tabii kısa vade için yani Nisan ve Mayıs ayı için konuşuyorum ben dostlar. Gerçekleşebilecek olaylar sonuç olarak yatırım tavsiyesi olmasın ama Bitcoin'in her zamankinden güçlü gelebileceği bir senaryoda Nisan ve Mayıs ayları birazcık toparlanma yerini belli etme ayları olabilir ama tabii ki de Amerika'ya çok bağlı. Bu Amerika'da nasıl olaylar cereyan edecek ona çok bağlı. Nisan ayı bazında Bitcoin'in teknik analizine de şöyle çok hızlıca bakacak olursak biliyorsunuz Haziran 2019'dan beri aslında bir alçalan takoz hattında aşağı doğru şöyle ilerliyoruz. Bir kere çıktık şöyle bir yükseldik. Sonra tekrar kafamızı bu hattın içerisine soktuk. Dostlar bakın bu son düşüşle birlikte zaten bu hatta girdik ama bu hattın suyu da iyice ısınıyor. Bakın görüyorsunuz abi buralardan olası sert bir yükseliş söz konusu olabilir ama sert yükselişe aldanmayalım çünkü önceki videoda yaptığım kısa vadeli analizle birleştirirsek bu olayı dostlar sert bir yükseliş sonrası 7500 bölgesine ne kadar yakınlaşırsak sırtımızı gerçekten o kadar sağlam alabiliriz. Sert yükseliş içinse bakın 6700 dolar üzerinde bir tutunmak lazım. Unutmayın not edin isterseniz 6700 benim sert yükseliş için ilk hedefim. Tabii ki de uzun vadeli yükseliş de biliyorsunuz 7750-7500 o ayrı onu saklı tutuyorum ama bu çizgiyi önce şu aşamayı bir kırmak lazım. Ondan sonra gerçekten her şey daha net olabilir. Yani yatırım tavsiyesi olmadan ben şunu söylemek istiyorum. Nisan ayında bu takozu yukarı yönlü kırabilir Bitcoin. Ama benim yükseliş pozisyonu için şu an odaklandığım iki tane şey var teknik analizde. Birincisi bu alçalan takozun kırılıp kırılmayacağı. Yani bunun kırılmasını bekliyorum ben. İkincisi de en güçlü direnç olarak
7500 bölgesinin ilk durak 6700, onu söyledim. 7500 bölgesinin üzerine çıkabilmesi. Sonrasında bence her şey gerçekten daha güllük gülistanlık olabilir. Yani 7500'den sonra 7750'den sonra ilk durağımız 9100 dolarlar olabilir biliyorsunuz. Bitcoin'in bu bölgeleri aşabilecek bence zaten gücü var. Bakmayın yani, ama şu an marketinde bir bekleme sürecinde olduğunda bence unutmamak lazım. Böyle bir bekleme, bir toparlanma sürecindeyiz. Benim mantığım şudur ama. En dipten almaya çalışmak. Daha yüksekten alabilirim kimi zaman. Bu benim için problem değil. Ama çok daha emin olduğum yerlerden alırım. Şu an ben birazcık o moddayım dostlar. Acelem yok. Yani her gün böyle illa alsat yapacağım diye bir olayım yok. Ama buradan bir kırılım gelebilir. Gelirse de güzel olur. Bunu ben söylemek istiyorum ve şimdi de ikinci maddeye, Ethereum'a geçelim dostlar. Ethereum'da şu an en güçlü hikaye kuşkusuz Ethereum 2.0. Yani Ethereum'un artık nihayet bekliyoruz Proof of Stake'e geçiş süreci. Bu konuda yeni olaylar, yeni gelişmeler var dostlar. Test ağı, yani testnet dediğimiz bu deneme ağı Nisan ayında yapılacak. Bu çok güzel bir şey gerçekten. 2-3 senelik hasret nihayet bitecek. Nisan ayında bu testnet şayet başarılı olursa dostlar, bakın Ethereum'da güzel bir fiyat artışı yaşayabiliriz. Tabi ama yatırım tavsiyesi değil, bunu söylüyorum. Öte yandan testnet başarılı olursa mainnet'i de, yani esas olayı da artık en geç birkaç ay sonra görebiliriz, ama hatta onunla ilgili zaten geçen haftaki bir videomda tarih vermiştim size. Ethereum mainnet'e tam da Bitcoin'in Mayıs ayındaki halving dediğimiz blok yarılanma sürecinde geçmek istiyor. Yani bakın ne tesadüf. Hazır piyasalar yükselirse biz de ortaya güçlü bir hikaye atarak yükselişten en güçlü payımızı alalım diye Ethereum tarafı düşünüyor olabilirler dostlar. Hazır bir boğa sezonu gelirse, bir yükseliş başlarsa halving'le birlikte biz de ortaya güçlü bir hikaye koyalım ki bam bam yükselelim diye olabilirler. Çünkü zaten zamanlama gerçekten manidar. Ethereum'da bir diğer gelişme de ne biliyor musunuz? Son zamanlarda hacklenmelerle kan kaybeden ama 2020'nin trendi olabilecek DeFi, yani merkezi olmayan finans. Bunu ben önceki videolarda anlatmıştım. Bunun Ethereum ağındaki payının artması. Bu hani başta güzel bir şey diyebiliriz ama Ethereum ağını sömüren bir şey dostlar. Bu tarz yorumlar var Reddit'te, orada burada. Bunu söylemek istedim. Öte yandan Cardano'nun CEO'su Charles Hoskinson'dan da Ethereum'a yönelik böyle bir çakıl taşı var. Yani bir taş atılıyor resmen. Diyor ki Cardano ağında kripto para üretmek Ethereum ağında üretmekten çok daha kolay olacak diyor. Gerçi dostlar, burada benim yorumumu soracak olursanız ben şunu söyleyebilirim size. Kolay üretmek önemli ama kesinlikle tek başına yeterli değil. Eğer yeterli olsaydı bakın bugün bir numara Waves olurdu. Çünkü 5 dakikada giriyorsunuz, grafik arayüzden üretebiliyorsunuz. Waves ağından bahsediyorum. Neyse, Nisan ayında dediğim gibi Ethereum'da en güçlü hikaye 2.0 testnet. Yani test ağının başlıyor olması. Bir diğer güçlü hikaye de Bitcoin Cash'te var. Biliyorsunuz Bitcoin Cash'in halving'i, yani blok yarılanması Nisan ayında geliyor. Ona özel bir video zaten kanalımda var. Önceki videolarda orada dönüp izleyebilirsiniz ama az sonra zaten çok kısaca konuşacağız. Ethereum'un teknik analizine baktığımızda ben şunu söylemek istiyorum size. Yukarı yönlü ama küçük çaplı bir trend desteği oluştuğunu zaten bir süredir görüyoruz. Nisan ayında bu testnetin de başarılı geçtiği bir durumda, onun da böyle bir itici gücüyle, belki halving'de bilmem ne, demin konuştuk zaten. Tüm bunların bir itici gücüyle çok ekstrem, çok tahmin edilemeyecek, çok uç bir olay olmadıkça dostlar, 134 dolar üzerinde tutunur ve 50 günlük hareketli ortalamayı da aşarsa dostlar akabinde, bakın 141 doları ve sonrasında da 153 doları yakalayabiliriz. Ama tabii tüm bunların içerisinde en inatçısı, en serti de 153 dolar bölgesi olabilir. Bir de tabii ki bu noktada size bir bonus bilgi vereyim. Günlük grafikte Ethereum'un Bollinger bandı gerçekten çok daraldı. Yani buralarda Ethereum sert bir harekete hazırlanıyor olabilir. Benden söylemesi yatırım tavsiyesi değildir ama oradan da hemen yükseliriz demek tabii ki de şu an biraz zor, ama Ethereum'da şu an işler piyasaya rağmen birazcık daha yolunda gibi duruyor. Umarız daha da yolunda gider. Şimdi isterseniz 3. maddede Bitcoin Cash'e geçelim dostlar. Bitcoin Cash'te bu ay artık halving dediğimiz blok yarılanması var. Normalde madenciler blok yarılanması olup kazançları tam yarı yarıya azalmadan önce ne yaparlar? Harıl harıl çalışırlar, daha fazla üretirler. O hani tam başlamadan önce, blok yarılanması olmadan önce olabilecek maksimum coin üretmeye çalışırlar. Ama dostlar Bitcoin Cash'te böyle olmadı. Şu an böyle bir olay yok. Bir kere bakın, Bitcoin Cash ağında BTC Tap havuzu çok fazla üretim kapasitesine sahip. Hal böyle olunca da geliştiricileri ödüllendirmek için tüm madencilerden vergi alalım gibi böyle olabilecek en absürt, en saçma öneriyle gelmişlerdi geçtiğimiz aylarda. Bunu zaten Kripto Sözlük'te ben size bam bam anlatmıştım. Bu bence zaten madencilerde ilk antipatiyi yaratan olay. Şimdi de işte zaten Bitcoin'in kendisine yaşanan bu
geçtiğimiz günlerde yaşanan sert düşüş var ya, onunla birlikte üretim zorluğu da Bitcoin'de düştü. Hal böyle olunca Bitcoin Cash madencilerin bazıları da herhalde abi orijinali varken gidip neden kopyasını üretmeye çalışalım ki gibi bir mantıkla Bitcoin'e geçtiler dostlar, muhtemelen böyle oldu. Bunun dışında da Bitcoin Cash'te pek bir olay yok. Yani ne olur abi, aşırı merkezi bir coin bu zaten biliyorsunuz. Ya bir yerlerde Bitcoin Cash ekibi gider böyle seminer verir ya da işte bir yere ATM kurarlar. Bitcoin Cash ATM'si kurarlar diye bir fotoğraf çekerler ve bunu sosyal medyada paylaşırlar dostlar. Teknik analizine baktığımızda da ben şunu söylemek istiyorum. Yeni arkadaşlar bilmeyebilirler. Bakın, Bitcoin ile Bitcoin Cash arasında pozitif bir bağ var. Yani Bitcoin genelde, tabii ki her zaman diyemeyiz ama genelde Bitcoin 3 arttığında Bitcoin Cash'te 5 artabiliyor veya tam tersi Bitcoin 3 düştüğünde Bitcoin Cash'te 5 düşebiliyor. Yani bugüne kadar genelde böyle oldu. Bu senaryo çok fazla yaşandı. Tam tersi de olmuştur tabii ama bir elin parmağını geçmez belki. Teknik analizde ilk olarak ben şunu söyleyebilirim size. Bakın, uzunca bir çizgi çektim. Bakın görüyorsunuz abi, nereden başlıyor nereye kadar gidiyor. Bu çizgiyi niye çekiyorum biliyor musunuz? Bitcoin Cash'te çok sert bir destek noktası var, $194'da. Bakın bugüne kadar buralarda çok defa duraksamış. Yani o zaman da $194 bölgesinden aynen destek almış. Onun dışında bir de simetrik üçgen var dostlar. Buralardan yani demek oluyor ki bir kırılım gelebilir. Gerek bakın Bollinger Bandı'nın yukarı yönlü daralması, gerek bu üçgenin olması, gerek de bir hafta sonra Bitcoin Cash'te artık halving olması nedeniyle yükseliş bir tık daha ağır basabilir. Eğer videonun başında bahsettiğim nedenlerden dolayı, yok yani işte koronavirüstür, yok küresel ekonomik krizdir falan, bunlardan yana bir gol yemezsek bunlar olabilir ama biliyorsunuz çok olağanüstü zamanlardan geçiyoruz. Dördüncü madde yani Stellar'a geçelim. XLM'i konuşalım. Evet dostlar, şunu diyor olabilirsiniz. Eren, Stellar'ı sen niye bahsetmiyorsun? Stellar'dan kripto sözlükte niye bahsetmiyorsun diye olabilirsiniz ama zaten çok aktif, çok sıcak olaylar olunca direkt videolarda veya canlı yayın yaptığımızda yer veriyorum ister istemez. Bu arada Stellar'ın resmi web sitesinde yeni iş ilanları var. Bu alanda kariyer yapmak isterseniz lütfen Stellar'ın web sitesinden buna bir bakın abi. Güzel şeyler var. Uzunca bir süredir biliyorsunuz Stellar tarafı sessiz. Yani daha önceden işte IBM'le yaptığı işbirlikleriyle veya başka noktalarla çok fazla gündeme geliyordu. Ama şu an biliyorsunuz Stellar XRP'nin tam tersi düşük ölçekli ekonomileri gelişmekte olan ülkeleri hedeflediği için ben bunu bu süreci birazcık böyle bir geçmişte yapılan ortaklıkların, işlerin artık faaliyete geçmesi, o konuşmaların, ortaklık haberlerinin artık meyvesini vereceği bir süreç olarak bekliyorum. Bu süreç olarak değerlendirmek istiyorum dostlar. Yoksa gündemde değiller ama yine de varlar. Mesela podcast, yani videosuz ama sesli sohbetler için bir YouTube kanalı açtılar dostlar. Webinarlar yapıyorlar. Stellar Core'un 12.5 versiyonunu yayınladılar mesela ki GitHub'da da güzel dönüşler almışlar. Stellar'ın XLM'in teknik analizinde de şöyle bir baktığımızda dostlar, bakın ta Nisan 2018'den beri çok da güçlü olmayan bir alçalan takoz hattında elbet ben buralardan bir gün yükselir edasıyla aşağı doğru indiğini görüyoruz. Şu an aslında elbette müthiş bir yükseliş beklemiyorum ama şu an dostlar $0.040 civarı Stellar, dolar konuşuyorum. Nisan ayı özelinde, Nisan ayı içerisinde 0.060 üzerine çıkabilir. Üzerine çıkıp tutunursa da 2 senelik bu takozu kırıyoruz anlamına gelebilir dostlar. Çünkü bugüne kadar üzerine hiç çıkmamış ama zaman geçtikçe biliyorsunuz bu takozların etkisi de azalıyor. Çünkü yukarıdan başlıyor, aşağı doğru böyle daralabiliyor dostlar. Aynı şekilde bakın 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamada tam tepesine bir iniş şu an zaten. Bollinger Bandı da çok daralmış. Parabolik SAR da şu an al sinyali veriyor. İşte bunların hepsi bir sert kırılıma işaret olabilir ama burada şimdi bence 2 tane seçenek var. Ya Stellar tarafından yapılacak çok önemli bir gelişme olur, suskunluğu bozacak önemli bir olay olur. Ya böyle bir olay çıkabilir ya da genel olarak tüm altcoin'lere para girişi olmasıyla Stellar da buradan güzelce nasibini alabilir dostlar. Grafiği bence güzel duruyor ama ben biliyorsunuz hemen almadan birazcık şu an Stellar tarafında pusuya yatacağım. Biraz böyle bir yükseliş yapabilecek mi yoksa yapamayacak mı ona bakacağım dostlar. Bahsettiğim nokta da $0.060. Yani bu rakamın üzerine atabilirse kırabilme ihtimali artar. Bu da benim için bir miktar alım nedeni olabilir. Ve şimdi bugünün bonus bilgisine geçelim dostlar. Bonus bilgide sizi bugün 1998 yılına götüreceğim. Bakın bir futbolcunun yaptığı harekete çok kızınca ne yapmış biliyor musunuz? Sinirlerine hakim olamayıp futbolcuya gitmiş bir tane yumruk atmış ve sonrasında da sahalarda ender görülen bir şekilde gitmiş kendi kendine kırmızı kart göstermiş dostlar. Böyle ilginç bir olay var. Ve şunu da söyleyeyim dostlar, bakın unutmayın, kripto paralarla ilgili tüm Türkçe haber sitelerinden en son haberleri tek noktadan en kolay şekilde almak isterseniz coindikkat.com'a girebilirsiniz. Kripto Sözlüğün yepyeni projesi coindikkat.com. Videoyu beğendiyseniz ve beni desteklerseniz
desteklemek isterseniz Facebook'ta ve Twitter'da bu videoyu paylaşarak süper bir destek olabilirsiniz. Görüşürüz. Bam bam.